Evet, RD Ekran'a tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğum değerli reklam insanı, Havas İstanbul'un CEO'su sevgili Cüneyt Devrim. Cüneyt'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim valla, sen de iyisin. Çok iyiyim, teşekkür ederim. Enerjik bir gündeyiz ikimiz de. Aynen. Sektöre enerji lazım. O yüzden enerjik olmamız lazım. Evet, sektörün enerjiye ihtiyacı var. Kesinlikle. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle. Peki Cüneyt'ciğim şöyle bir başlangıç, ısınma turu gibi de değerlendirebiliriz. Evet. Reklamcılık hikayen nasıl başladı? Biraz kısaca anlatır mısın? Ya şimdi şöyle, hani klasik şeyler vardır ya, bir kitap okudum hayatım değişti falan. O kadar basit değil tabii ama gerçekten üniversite sıralarında benim çok sevdiğim bir kitap vardı. Gerçekten beni reklamcılık nedir, reklamcı ne yapar? Çünkü o dönemler, yani ben sonuçta işte 90'larda üniversitedeyim. Sanıyorum kitabı okuduğumda da 92 falan. Hangi kitabı unutmadan söyleyelim adını. Kitabın ayrı bir şeyi var çünkü, yeri var. O zaman bu arada çok popüler oldu. Yani şu anda mesela baskıda değil. Anneme reklamcı olduğumu söylemeyin. O beni bir genel evde piyanist zannediyor. Evet. Şimdi bizim kuşaktaki insanların çoğu biliyor çünkü o dönemde gerçekten böyle hani bestseller olan kitaplardan bir tanesi. Séguéla. Aynen öyle. Jacques Séguéla'nın kitabı. Yani Séguéla da sonuçta işte Fransa'nın şu anda, yani hatta dünyanın yaşayan duayen reklamcılarından bir tanesi. Onun ki adam eczacı olarak başlayıp daha sonra reklam sektörüne nasıl girdiğini ve kitabın kapağındaki isim tabii bir reklamcı olarak çarpıcı bir isim koyuyor. Unutmuyorsunuz da ister istemez. Ama hani ismin sebebi de şu: o dönem reklamcı olmak Fransa'da çok böyle iyi bir meslek dalı da değil. Çünkü çok fazla reklamcı var, çok fazla rekabet var. Hatta kendisi şey diye anlatıyor. Yani biz 300. sıradan başladık, sonra işte Fransa'nın en iyi reklam ajanslarından bir tanesi. Bu arada o kitap adı tüm zamanların en çok anımsanan kitap isimlerinden biri olabilir yani. Çok acayip bir isim. Kesinlikle öyle. Yani insan şey olarak unutmuyor. Bir de eski reklamcılardan Tuna Kiremitçi'nin kitap isimlerine bayılırım ben. Git kendini çok sevdirmeden, vazgeç bu işten, gel dönelim sevgilim falan gibi böyle enteresan isimleri var. Aynen. Genelde hani çok kısa olsun, tabii şey olsun reklamcı falan kafası. Ama işte mesela çok uzun bir isim ama çok hatırlanır. Şimdi ben o kitabı okuduktan sonra bizim de bu arada üniversitenin sonlarına doğru işte kendi şeylerimiz var. Hani yapmak istediklerimiz falan. Benim üniversitedeki sınıf arkadaşlarıyla falan ya işte hani böyle fikirler, onları bir araya getirmek, bunun iletişimini yapmak, buradan insanları aslında harekete geçirmek falan heyecan verici şeyler haline geldi. Kitapla da beraber biraz daha böyle vay arkadaş bak insanlar nereden, hani bir anda ben de mühendislik okuyorum bu arada. Evet. Şimdi ilham verdi sana. Aynen. İTÜ'de mühendislik okurken sonuçta hani hele o dönemde hani gerçekten hani mühendislerin bankacı olması, sigortacı olması falan daha normal karşılanıyor ama hani reklamcı olması çok daha fazla görülen şeylerden bir tanesi değil. Bu arada tabii reklam okutan da üniversite bölümleri yok. Bu arada reklamcı hangi bölümden olunur o da belli değil. Doğru. Küçük bir parantez için ben de makine mühendisi olarak başladım okumaya ODTÜ'de. Ondan sonra bıraktım. Yapamam ben. Senin gibi bitiremedim ben. Sonra işte yetenekle Anadolu Üniversitesi İletişim Sanatları'na gitmiştim. Süper. Demek ki mezun olsaydım sana paralel bir hikayem olabilirmiş. Ya ben bu arada bir de uslanmadım yani. Ben üstüne Amerika'da endüstri mühendisliği master'ı yaptım. Devam ettin bir de mühendisliğe. Tabii devam ettim yani bir şekilde. Ya o şeyi aldık, hani mikrobu aldık, bir şekilde devam ediyor. Çünkü biz üniversitede o sırada işte kulüp var. Ben kulübün başkanıyım. Orada iletişim, kendi reklamlarımızı yapmaya çalışıyoruz falan. Orada böyle bir hafif şey oldu. Ama hani o tabii öyle kaldı. Sonra benim Amerika macerası başladı. Ben Amerika'ya gittim ve benim o zamanki okuldaki arkadaşlarım, sonra ortaklarım olacak. Yüksek lisansa mı gittin Amerika'ya? Evet. Ben Amerika'ya gittiğim dönemde de aslında hani bizim hani geçmişimizi bilenler, bizim sektöre nasıl girdiğimizi bilenler hep dijitalden girdiğimizi biliyorlar zaten. Hı hı. Şimdi benim Amerika'ya gitme şeyimle de beraber aslında Amerika'daki o benim olduğum dönem 95 ile 2000 arası. O dönemde tam işte .com şeyinin dünyasının orada patladığı dönem. Ben de Boston'dayım. Şimdi Boston tabii hani şeye göre, hani San Francisco'ya vesaire Kaliforniya'ya göre daha şey olsa da gene de çok aktif çünkü çok fazla üniversitenin olduğu bir şehir. Evet, bayağı bir bilim şehri değil mi Boston? Kesinlikle öyle. Yani sonuçta çok tabii ciddi sağlam üniversitelerin olduğu bir alan ve oradan o yüzden çok fazla şey çıkıyor. Girişim ve startup çıkıyor. Gerçekten çok enteresan bir dönemdi. Yani insanların böyle peçetelere fikirleri yazdığı, ertesi gün bir yerden yatırım aldığı. Biz böyle inanamıyorduk yani. Hani ben üniversitede okurken millet işte ben ondan hisse aldım, yarın IPO yapıyor, halka açılıyor, oradan bilmem ne falan. Herkes şeyin derdi, gerçekten bu iş nereye gidecek? Çünkü hani gerçekten böyle 3 dolar aldığın hisse 30 dolardan halka açılıyor falan. Sonra tabii o iş
hani bir balon olarak balon patlaması yaşandı. .com krizi denilen şey. Evet. Ama o bir dönemdi ama tabii o internetin ilk işte peak ettiği dönem. İşte o dönemde ben mesela master'ı bitirdim. Sonra okulda ders vermeye devam ettim. Amerika'daki üniversitede internet sistemleri üzerine, altyapıları üzerine ve iletişimi üzerine aslında profesyonel eğitim almaya, yani akşam saatlerinde ders almaya gelenlere şeyler anlatmaya başladım. O dönemde de tabii eskiden gelen o reklamcılık mikrobuyla dijital taraftaki gelişim, orada ne oluyor, neler gelişiyor falan birleşmeye başladı. Türkiye'deki benim eski üniversiteden arkadaşlarla yazışmaya, onlar da bu arada işte mühendislikten çıkıp zaten işte bir tanesi P&G'de, diğeri başka bir şirkette pazarlama çalışmaya başlamışlardı girdiler. Ama aklımızda hep şey var. Hani siz bir kulüp müydünüz? Bu kadar pazarlama meraklısı mühendis nasıl birbirini buldu? Bir kulüptü. Okulda kulüptünüz aynen herhalde. Aynen öyle. İşte orada işte gezilerdi, aktivitelerde. Mesela biz İTÜ'nün ilk festivalini düzenleyen ekiptik. Yani daha önce işte Boğaziçi hep şey yapar, spor festivalleri, bilmem neler falan, insanlar şey falan. İTÜ'de genelde daha böyle sakin ve nerd bir hayat devam ediyor. Biz mesela ilk yaz festivali denen şeyi orada bir araya getirdik. Sponsorluklar. Buluşup soru çözüyorduk diyorsun yani. İlk festival öyleymiş değil mi? Hadi kahveleri alalım, soru çözelim. Hayır öyleydi zaten. Hatta biz o topa girdiğimizde bizim dekan, rektör yardımcıları falan dedi ki yani nasıl yapacaksınız? Yani bizim okul buna çok müsait mi sizce noktasındaydılar. Ama o zaman İzel Çelik, Ercan vardı. Onlar birlikteyken. Evet. Onlar da bu arada İTÜ'nün konservatuvarından mezunlar. Rica minnet onları ikna ettik. Onlar geldiler. Üçü bir aradaydı o zaman değil mi? Nescafe gibilerdi. Aynen öyle. Onlar geldiler, konser verdiler. Onun iletişim sevgili İpek. O zaman Adidas'ın pazarlamasının başındaydı. Biz o zaman gittik, ondan sponsorluk aldık. Adidas geldi, çok basketbol turnuvası yaptı falan. Şimdi oralardan böyle biz diyoruz ki aslında bu hani şeyleri bir araya getirmek, hikayeleri örmek falan filan eğlenceli. Sonrasında tabii ben üniversitedeki o arkadaşlarım ya ne yaparız, ne ederiz, Amerika'da bunlar oluyor. Dijital reklamcılık diyoruz. Dijitalle iletişim bir araya getirsek burada inanılmaz hareketlilikler var falan. Biz bunları böyle yavaş yavaş geliştirmeye başladık. Sonra benim Amerika'dan dönme zamanına geldi. Yani 99-2000'ler. Evet. Ve biz Türkiye'de acaba böyle bir yapılanma, böyle bir ajans kurabilir miyiz? Acaba bu işin üstesinden gelir miyiz derken bu bayağı ciddiye bindi ve biz 99'da Project House'u aslında kurduk. Bravo. Kurduğumuzda çok iyi bir öngörü. Yani 98'de sanırım Google kuruluyor. Aynen. Biz o zaman ben de bir videodaydım 99'da. Alta Vista diye bir şey kullanıyorduk. Acayip böyle hani zaten dial-up bir internet dönemi. Aynen. Şimdiki genç arkadaşlarımız hatırlamaz onları ama hatırlamasak daha iyi. Yani. Garip sesler falan çıkar işte. Tabii. Ondan sonra Google'dan bizim haberimiz yoktu Türkiye'de. Sonradan o büyüdü ve benim nasıl haberim oldu global oldu. Nasıl haberin oldu? Deminki hikayeyi devam ettireceğim ama. Çünkü sen bir sonraki soruya da atlamış oldun devamında. Evet. Ona devam edeceğiz mutlaka. Google'dan nasıl haberin oldu? Ya şöyle, ben şimdi dedim ya bu profesyonel eğitim şeyinde ders veriyordum Amerika'da ve bizim sınıfa gelen işte şeyler var. Onlar hani yaşça daha büyük, internetin ne olduğunu anlamaya çalışan insanlar üniversiteye geliyor. Aslında bizden ders alıyor. Ben de şimdi verdiğim ders içerisinde sınıftan bir iki tane çocuk var. Daha yaşça gençler, startuplara falan giriyorlar, belli çalışıyorlar falan. Şimdi bir tanesi dedi ki ben Kaliforniya'ya gidiyorum. İyi, yani bu dönemin sonunda gidiyorum falan diye. Çocukla konuşuyoruz. O zaman ama arama motoru dediğimiz şey patlama halinde. Yani ben sadece Boston'dan 3-4 tane şey biliyordum. Sahaya çıkmış. Yani Northern Light diye bir Boston mesela base şey vardı. Hiç kimse bilmez. O zaman onlar diyordu ki biz hani süpüreceğiz her tarafı. Alta Vista'lar şeyler falan filan. Hani Ask Jeeves'ler var. Yahoo haliyle bir taraftan yürüyor falan. Tabii. Hani hepsini... Bir ara Bing falan vardı, sonrasında çıktı. Bing sonrasında çıktı. 2000'li yılların başında. Aynen. Şimdi bu çocuk geldi dedi ki ben Kaliforniya'ya gidiyorum. Bir arama motorunda şeye başlayacağım. Ulan dedik yani arama motorundan bol bir şey yok. Şimdi kimin o savaşı kazanacağı belli değil. O dönem 20 tane falan var. Nereye gidiyorsun dedik. Adam dedi Google'a gidiyorum. Yanlış olmasın. Ben bir yerde okudum. 740 tane mi ne kurulmuş. Kesinlikle. Yani çoğu tabii fail etmiş de. Ya dediğim gibi yani benim o Boston'da duyduğum 10-15 taneydi. Orası base. Kaliforniya'da o kadar var. New York'ta bilmem nerede. Bu dedi ki hani Kaliforniya'ya gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Google'a gidiyorum. Tabii o zaman biz yani 98'de Google olmadığı bir dönemde Google ne diyoruz haliyle, yani şirketin ismi de o zaman için değişik olduğu için anlattığı hikayesini şirketin isminde falan iyi dedik eyvallah.
Çocuk öyle Kaliforniya'ya gitti. Daha sonrasında tabii yıl böyle 2000'e falan geldiğinde Google'ın palazlandığı dönemde dedik vay arkadaş adam büyük ihtimalle stock option'ıyla da beraber gitmiştir. Yani kaçıncı çalışanıydı bilmiyorum. Sonra sizinle buluşmaya private jet ile geldi. Yok yok. O hakir gördüğün çocuk var ya dedi Kaliforniya'ya giderken koltuğu döndürdü filan. o sahneler yaşanabilirdi. Yok yaşamadım ama gerçekten geriye dönüp şey dedim. Vay arkadaş keşke herifle beraber gitseydim de demiştim. Neden olmasın? Farklı bir hikaye olabilir. Ama yani o zaman tabii o kadar arama motoru arasında doğru ata oynadığını bilmek de çok şey değil. Yani dediğim gibi yani o civardaki birçoğu çok iyi gidiyordu bu arada. Evet. Ama aralarından bir tanesi oyunu kazandı tabii. Evet. Deminki şeye dönelim. 99 Project House'u kurdunuz. Evet. Ortakların var. Kimdi ortakların? Nasıl bir birliktelik oldu? Şimdi 99'da kurduğumuzda ben hala Amerika'dayım bu arada. Ama işte konuşuyoruz ve dedik ki tamam İstanbul'da artık kuruyoruz. Hatta o sırada Boston'da da bir şeyimiz olsun. Bir ofisimiz olsun diye şey yapıyoruz. Ama ben döneceğim yani sonuçta Türkiye'de şey yapacağız. Ortaklarım üniversitedeki aslında işte bu hani kitapla başlayan konuşmalar, kulüp falan filan dediğimiz şeyin içerisindeki arkadaşlarım Serhat ve Sinan. Serhat Akkılıç ve Sinan Günal. Biz üçümüz aslında ilk başta bunu konuşmaya başladıktan sonra iki ortağımız da katıldı bize. Onlar hani İTÜ'den değil daha sonra Koç'ta Serhat'la Sinan master yapıyorlardı, MBA yapıyorlardı. Oradan bir ortağımız daha geldi. Bir ortağımız da sektördeki aslında girişim konularında daha aktif olan Mehmet aramıza katıldı. Sonrasında sermayeniz var mıydı? Yoktu yani. Nasıl oldu? Yani sen 3 verdin, o 5 verdi, bir yer tuttunuz filan. Çünkü bu kurma hikayeleri enteresandır ve merak edildiğini düşünüyorum. Hani doğru, izleyen insanlar tarafından. Biz mesela kredi kartıyla kurduk, taze fikir. O bir ara anlatırım yani geniş bir zamanda. Ya yok çok doğru haklısın. Yani birçok kişi hani gerçekten soruyor. Sermaye yoktu. Yani sermaye şöyle yani gerçekten herkesin ailesinden aldığı, kendi şeyinde biriktirdiği belli bir rakam ama yani inanılmaz bir rakamdan bahsetmiyoruz. Gerçekten hani biz şeyi söylüyoruz hani ilk şirketin kuruluşu işte benim ortağım Serhat'ın oturma odasındadır yani hani o ilk base'i. Daha sonrasında bir ofisin içerisinde bir bölümü kiralayarak başladığımız bir hikaye. Ama hani bizim sermaye evet hani aklımız tamam tabii. Hani o klasik. İkincisi de tabii sabır ve emek yani çünkü o sabır ve emeği yani biz hani 99'da kurduk. Sen de söylüyorsun birçok kişi de söylüyor yani o dönemde çok öngörülü o dönemde hani bu işe girmek falan ama 2-3 sene boyunca hani hiç o öyle olmadı diyorsun. Öngörünün şeyini görmedik. Yani şu anda hani dönünce vay okey ama hani o 2-3 sene yani kan ter gözyaşı çünkü bazı fikirler erken olabiliyor yani, doğal yani. Aynen yani çünkü o dönemde biz Amerika'da insanlar bir sürü şeyde işte yok .com'lar web siteleri şunlar uçuyor falan biz burada dijital iletişim adına bir şeyler yapılması gerektiğini Türkiye'nin en büyük markalarına anlatırken akla karayı seçtik yani herkes şeyde ya daha insanların e-mailleri yok işte web dediğiniz şey daha ne ki falanlarla başlayan bir süreç o yüzden 3 sene bayağı bir zorlu ve mücadeleyle geçti yani. İlk müşteriniz kimdi? Yani ilk gerçek yani evet ya biz para kazanmaya başlıyoruz galiba duygusunu uyandıran marka hangisiydi? Ya şöyle ilk yani o anlamda aslında birkaç tane onun iki cevabı var. İlk parayı kazandığımız müşteri aslında enteresan yani sonuçta hani vay nereden başlamışsınız denebilir ama çok küçük bir işle. Şimdi garip bir şey çıkacak diye merak ediyorum. İlk müşteri P&G'di. P&G yine iyi müşteri canım. Ben böyle hani erotik shop falan öyle bir şey diyeceksin diye bekledim. Yok ama yani işte o yüzden dedim hani sanki böyle P&G ile başlamışsınız ama P&G ufacık bir şey satılmıştı o dönem. Çok küçük bir paraydı ama sonuçta bizim için tabii çok değerliydi. Esas bizim yani başlangıç noktamızda bize gerçekten büyümemize yardım eden müşterilerden bir tanesi Akbank Sanat. Diğeri de Bebek.com'du. Bebek.com da o zaman yeni bir fikir olduğu için. Bebek.com özellikle çünkü sizi seçmiş evet. Sonrasında tabii e-bebek olarak daha devam etti ama aslında Bebek.com ilk önce o zaman ticaret tarafı da yok. İçerik sitesi olarak başladı. Bebek.com'la biz uzun süre aslında beraber çalıştık. Yani Halil'in ilk nasıl kurduğu, nereye getirdiği, ilk mağazalarını nasıl açmaya başladığını çok iyi takip ettik. O da mesela enteresan o da büyük bir başarı öyküsü. Tabii. Kesinlikle. Yemek sepeti çok bilinir de bu çok bilinmez. Doğru. Peki 2010 yılına geldiğinizde işte 10-11 yıl sonra hisselerinizin %51'ini Havas gruba sattınız. Doğru. Şimdi
Türkiye'de birçok bağımsız ajans var. Ondan sonra iyi işler yapanlar da var. Kimisi işte bağımsız kalmayı tercih ediyor. Kimisi de kafasından geçiriyor. Yani diyor acaba bir network'le bir evlilik, bir işbirliği yapabilir miyiz? Bu nasıl oldu? Tabii 2010 yılıyla bugün 2019'dayız. Koşullar, şartlar aynı değil. Doğru. Ama nasıl oldu? Yani bu zor mu bu birleşme hikayesi? Sancılı mı? Güzelliği nedir? Neden böyle bir şey yaptınız ya da yapmalı? Bu konudaki fikrin nedir acaba? Ya kolay bir süreç değil tabii. Yani hani baktığın zaman birçok yönden bakman lazım. Genelde hani şirket satın alma, birleşme vesaire hikayelerinde birkaç, yani bence iki tip var. Bunlardan bir tanesi stratejik ortak, diğeri finansal ortak. Şimdi bizim sektörümüzde genelde finansal ortak çok bulmanız kolay değil. Yani hani Yemek Sepetiysen vesaire bir finansal kişi, yani fon yani fon geliyor. Çünkü seni büyütebileceğini, desteklemesi. çünkü scalable bir işin var. Doğru. Consumer açık bir işsin. Seni büyütüyor. Oradan da bir para kazanıyor falan. Şimdi bizim işimiz çok stratejik ortak gerektiren. Yani seni alacaksa bir fon genelde çok zor alıyor. Yani bir ajans fon çok almaz. Çok duymadım ben de öyle. Çünkü çok karlı bir işte değil öyle baktığı zaman. Doğru. Çünkü çok scale up edemiyorsun. Çok tailor-made bir iş yapıyoruz. Aynen öyle. O yüzden de onu da genelde çoklayamıyorsun. Zaten özgün olması hedefimiz çoklamamak. Tabii. Öyle bir şey de var. Aynen. Yani çokladığın şey işte network ajanslarını yıllar içerisinde, ki Türkiye'de işte 80'lerde öyle bir furya var ki bizim daha sonrasında birleştiğimiz Havas ekibinin Türkiye'de ilk ajansı aslında Klan vardı. Evet. Klan'ı satın alarak EuroRSCG. O zaman Network'ün kreatif ajans markası EuroRSCG'di. İşte atıyorum Man Ajansı J. Walter Thompson aldı. İşte Pars'ı McCann aldı. Yorumu Publicis aldı vesaire gibi aslında Türkiye'deki ajansların o dönemde, ki bu da networklerin yayılmasındaki şey şu, global markaların aslında talepleri. Global markalar diyor ki ben bütün dünyada işte X, Y, Z hangi markaysa P&G'si, Unilever'i diyor ki ben bu ajansla çalışıyorum. Senin Türkiye'de ajansın var mı? Türkiye'de affiliation'lar oluyor bazen, iş ortağı gibi çalışanlar. Daha sonra dediler ki iş büyüyor Türkiye'de de. Biz Türkiye'deki ajansları alalım. Yani o 80 ile 90 arasında aslında Türkiye'deki birçok kalburüstü ajans bu anlamda global network'e katıldı. Tabii bağımsız kalanları da oldu. Sonra 2000'lerde de aslında dijital büyüyor, dijital gelişiyor. Tabii o dönemde hatta şey de vardı, yani birçok ajans kendisi dijital yapılarını nasıl kurarız? Biz kendi içimizde yapar mıyız? Ya dijital... Evet, çok sancılı bir dönemde yani, tabii. Tabii canım, yani şey de vardı yani. Şimdi ben onu gayet iyi yapıyorum. Yani dijital, biz kendimiz, orijinimiz orası olduğu için şu anda tabii çok iş kompleks hale geldi ama o dönem de öyleydi. Diyoruz ki aslında dijital daha hani işin içerisinde hem teknoloji hem iletişim hem fikir olduğu için daha kompleks bir işten bahsediyoruz. Ama genelde sektör tabii şey diye bakıyordu. Yani işte 2 tane dijital çocuk bunları halleder falan. Olmadı yani, çok denendi. Olmayınca sonra dediler ki bizim ajans satın almamız gerekecek galiba. Bu dünyada da böyle oldu. Türkiye'de de işte 2000'lerle işte 2010 arasında, 2000'ler diyorum, 2009'larla 2014-15'ler arasında aslında birçok dijital ajansında networklerle evliliği oldu. Sosyal medyanın tabii yaygınlaşmasının da etkisi var. Çünkü burada bir pazar olduğunu fark etti networklerde. Aynen öyle. Ona müşterilerden talep geliyor. Yapılanmaya karar verdiler. Yeni mecralar oluştu. Müşterilerden talepler geldi dediğin gibi. Aynen. Havas mı sizin kapınızı çaldı bu durumda? Evet. Evet. Yani şöyle, o dönem aslında birçok network'le tabii görüştük. Yani hani sadece Havas'ta değil. Ama hani başta senin sorduğun şey önemli. Yani bu kararı nasıl veriyorsun? Yani şimdi onların geliş sebebi belli. Hani bizim de satmakla ilgili bir şeyimiz olması lazım. Bağımsız da kalabilirdik. Bunun birkaç şeyi var. Evet. Hani sebebi var bizim için. Yani işin parasal tarafı tabii ayrı. Yani birincisi de bir şey. Yani yaptığımız işi daha bölgesel yapabilir miyiz şeylerden bir tanesiydi. Ve hani Havas bu anlamda büyük networkler içerisinde daha küçük networklerden biri. Doğru. O yüzden daha agile bir yapısı var. Ve yaklaşımları bize biraz daha şey geldi. Yani bizim girişimci ruhumuzu destekleyen bir yerde bir yaklaşım hissettik onlardan. Zaten hisseleri almışlar ama sizin pozisyonunuz devam ediyor. Bu da onu gösteriyor. Kesinlikle öyle. Yani bu arada 51'i alırken de aynı şeyi söylediler. Yani 51'de biz konuştuğumuzda da aslında biz yani geri kalan 49'u satmasaydık da onlar illa alacağız diye bir şey koymadılar. Onun tabii bir zamanı vardı. Yani bu tarihten sonra siz isterseniz çıkabiliyorsunuz, şartlarını konuşuyorsun ama
hepsini ben illa alacağım gibi bir şey de yok. İsrarı da yoktu. Mesela daha Anglo-Sakson networklerde o biraz daha agresif. Doğru. Ya ben ağır hedefler koyuyor. Sonra ben da onu tamamını alıyor. çok net içeri almam lazım. İçeride konsolide etmem lazım vizyonuyla hareket ediyor. Onların da kendi ticari yaklaşımı. O yüzden bize biraz daha Havas'ın yaklaşımı daha şey geldi, iyi geldi. 2010 yılında %51'ini sattınız. Ondan sonra başarılı bir dönem geçirdiniz. Katlanarak büyüdünüz cirosal anlamda, büyüklük anlamında. Senin de o dönemdeki pozisyonun yine Chief Growth Officer mıydı? Yani bu büyümenin mimarı biraz da sen miydin orada? Valla hepimizdik aslında, yani bütün ortaklarım. Yani o dönemde operasyonun içerisinde 3 ortak aktiftik. Yani 4 ortak hala devam ediyorduk ama 4. ortağımız Mehmet çok fazla operasyonun içerisinde değildi. Ama operasyonun içerisinde Sinan, Serhat, ben hepimiz aslında hani o büyümenin mimarıyız diyebilirim. O dönem Growth diye bir title'ımız yoktu. O zaman hepimiz yönetici ortak olarak aslında neredeyse her şeye koşturuyorduk. Yani biraz kendi içimizde dağılımımız vardı. Ben mesela gene New Business'a daha çok dahil oluyordum. Kreatiften daha çok sorumluydum. Ama hani hepimiz aslında müşterileri ve operasyonu paylaştığımız bir dönemdeydik. Güzel bir aslında birleştikten sonra biz hani Havas %51'imizi bizim satın aldıktan sonra aslında network içerisinde güzel bir dönem geçirdik. 2011 ve 2012'de Avrupa'da Havas Network içerisinde yılın ajansı seçildik. İki kere üst üste. Sonra o tabii hemen böyle birleşmenin 1-2 sene sonrası. Tabii, yani aynen. Çok hızlı bir çıkış yakalamışsınız. Aynen öyle. Tebrik ediyorum. Tabii yani o dönem Türkiye'de de dijital ve işin hani normal bildiğimiz klasik reklamla dijitalin birleştiği hareketli bir dönemdi. Tabii. %30'lar 40'lar seviyesinde büyüdü her sene. Hala da öyle. Geçen sene %19 yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. Yani ben işte 2007'den beri de IAB'nin yönetimindeyim mesela. IAB Evet. kurulduktan sonra biz her sene işte büyüme rakamları falan açıklıyoruz. Hani gerçekten %30'un altında açıklanan bir büyüme rakamı yoktu yani. Hani çok katlanarak büyüyor idi. Şu anda da hala büyüme biraz reklam harcamalarındaki büyüme dijitalden geliyor ama tabii eski büyümeler o anlamda yok. O yüzden hareketli ve büyük yani hız kazandığımız bir dönemdi. O hani işte 2000'lerin başına kıyasla çok daha başka bir dönem. Ama işin enteresan taraflarından bir tanesi, kitap tarafına dönersek, evet. Bizi satın alan network'ün kurucusu, bu arada Euro RSCG'deki o hani RSCG'dir aslında, Euro daha sonrasında eklendi. RSCG'deki S harfi Segela'dan geliyor. Ve Jacques Segela aslında şu anda network'teki kalan duayen reklamcı olarak işin içerisinde, hala operasyonun içerisinde olan bir Hala hissesi var mı? Hissesi yok ama hala yönetimde. Ve şu anda hala aktif olarak her sene Cannes'da reklam festivallerine geliyor. Biz de bu satın alma sürecinde yani Jacques'la birebir oturmadık masaya ama daha sonrasındaki süreçte işte o Avrupa'da işte yılın ajansı olma vesaire süreçlerinde Cannes'da bizim ajansa geldi, bizim ajansta konuşma yaptı. Beraber bizim işlerimize baktık. Birlikte piyano dersi aldınız mı? O kadar ileri gitmedik. O kadar ileri gitmedik ama Anneleriniz Facebook'ta arkadaş oldu mu? Yok ama çok enteresan hikayeler anlattı. Yani kitaptaki yani biz yani şu anda hani dostum diyebileceğim yakınlıkta üniversite sıralarında kitabını okuyup vay arkadaş adam neler yapmış. Salvador Dali ile nasıl kampanya yaptığını kitapta anlattığında vay Salvador Dali'ye gitmiş de herifin breakthrough'su o mesela. Evet. Yani Dali'yi ikna etmiş çünkü gitmişler bir kampanya satmışlar. Sattıkları kampanyada diyorlar ki hani böyle bir inşaat firmasına. İnşaat firmasının mimarisi o kadar güzel ki hani Dali ile beraber bir kampanya sunuyorlar. Kampanyayı kabul ediyor müşteri. Bunlar diyor ki harika ve onların size'ı için hani böyle 5 kat daha büyük bir iş. Diyorlar ki Dali ile anlaştık mı biz? Yok. Ve diyorlar ki Dali'nin yani reklam kampanyası ile ilgili bir şeye çıkması mümkün değil yani. Adam gidiyor ve Dali'nin peşinden aylarca koşuyor. Aylarca demeyeyim galiba böyle 4-5 hafta. Ama yani gerçekten kendini yapar derecesine, herifi böyle taciz eder derecesine. Mesela o hikayenin background'daki şeylerini falan anlattı bize. Yani gerçekten çok enteresan. Ve bana şöyle ilham veriyor. Adam şu anda 85 yaşında. Hala bu sene gene ben Cannes'a gittiğimde Cannes'daydı.
hala adam geliyor, işte işler nasıl, biz işte mesela 2 tane short liste kaldık. Evet, tebrik ediyorum. Aynen, geldi mesela, onları tebrik etti. Yani ödül şeyini mesela birebir onun ekibi takip ediyor. Yani şu anda en aktif görevi o. Ödül şeylerini koordine ediyor ve kovalıyor. Adamla yani kol konferansı yapıyoruz. 85 yaşında hala diyor ki yani bu işleri bana gösterin, ben dinleyeyim, anlayayım falan. Enteresan. Rahmetli Eli Acıman gibi yani. O da böyle çok ileri yaşlara kadar. Evet. Yani ben kendisiyle çalışmadım. Manajansta çalışmadım ama yani böyle işte asansöre binerdik. Sabah 6.30 Eli Bey'le yan yana işte asansör müziği dinleyip ding diye çıkardık falan diyenler var böyle. O da 90 küsür yaşında herhalde, ajansa geliyormuş. Öyle hikayeler dinlemiştim. Yani bana gerçekten ilham verici geliyor. Yani ben gerçekten o yaşta o kadar şey olur muyum bilmiyorum. O enerjiye sahip olur muyum ama değişik yani. Yani o enerjiyi, arzuyu, isteği, o şeyi, tutkuyu görmek enteresan. Yani adam sadece iş olsun başka diye. Bir şey değil mi? Tabii. Adam hala iyi bir iş gördüğü zaman adamın gözü parlıyor. Onu yapalım, bunu oraya götürelim, bunu destekleyelim, network case'ini iyileştirelim falan diye adam böyle gözleri parlıyor. Peki 2017'de de geri kalan hisselerinizi sattınız. Doğru. Havas Grup'a. Ve sen büyümeden sorumlu devlet bakanı Türkçesiyle ve CEO olarak da görevini devam ettiriyorsun. Evet. Peki lokal bir ajansı mı yönetmek daha keyifli ya da kolay, yoksa global bir ajansı mı, ya da nasıl bir fark var? Onu biraz anlatır mısın? Yani gerçekten hangisi kolay emin değilim yani şu andaki iş ve ekonomi şartlarında. Ya globalin de zorlukları var, yerelin de var. Ya da Türkiye'de hepsi falan gibi. Ya Türkiye'de hepsi biraz gerçekten Türkiye'de çok şeyle mücadele ediyoruz. O yüzden ben mesela çok yani herkes de benzer örnekleri veriyor. Türkiye'den yurt dışına giden mesela profesyonel yönetici sayısı çok. Doğru. Olmasının sebeplerinden biri gerçekten burada çeliklenerek gidiyorlar zaten. Kriz yönetimi canavar. Bizim şöyle bir avantajımız var çünkü. Yani atıyorum hani hep derler işte kıvrak zekalı, işte yok Mısırlılar, işte bilmem neler falan. Ya biz hem kıvrak zekalıyız, duruma göre pozisyon alıyoruz. Ama aynı zamanda da profesyonelliği, rasyonelliği de iyi biliyoruz. Yani hani iyi profesyonellerimizden bahsediyorum. Kurumsal yapıya tüm Türk halkı diyemem ama hani kurumsal hayattaki insanların çoğu Türkiye'nin şartlarından dolayı hani pozisyon almayı çok iyi biliyor. Yani finans, yarın şu oldu, bilmem ne var, seçim kararı alındı, şunu yapacağız, şunu azaltalım, bunu yükseltelim, insanları yapalım, ne derler, pozisyonlarını restructure edelim falan. Bunlara çok yani hızlı aksiyon almak zorundayız mecburen. Ama aynı zamanda da hani işte P&L'leri tutturmak, EBIT'leri hesaplamak, profesyonellik, rasyonellik de o anlamda tam yerinde. O yüzden gerçekten aslında çok ideal bir şeye sahip. Yani bizim iyi profesyonel yöneticiler bence donanıma sahip hale geliyor mecburen. Geçersem yani globalin tabii zorluğu şu. Yani biz burada kendimize göre Türkiye'nin şartlarını kendimize göre anlayıp ona göre bir pozisyon almaya çalışıyoruz ama tabii globalin bunu her zaman bizim penceremizden görmesi, anlaması çok kolay bir şey değil. Şimdi onları anlatmak eskiden şöyleydi. Bundan bir hani belki 6-7 sene önce ya biz iyi gidiyoruz. Türkiye aslında sandığınız gibi değil. Mesela daha önce daha kötü bir imajı varken daha doğrusu şöyle, yani Türkiye'nin ekonomik olarak aslında büyüdüğünü düşündükleri bir dönem var. Evet. Ki büyüyordu. Bu dünyada da paranın bol olduğu bir dönem. Ama açıkçası biz içeride birçok çalkantıda yaşıyoruz. Onlar dışarıdan ama diyorlar ki Türkiye çatır çatır gidiyor. Sizin bunları yapmanız lazım. Ama biz diyoruz ki önümüzde seneye seçim var. Şu var, bu var falan filan. Diyorlar ki seçim neye etkileyecek ya falan. Yani diyoruz ki bizde öyle olmuyor. Şimdi onu anlatmak zordu. Büyümeniz lazım ya. Türkiye'nin rakamları iyi falan. Şimdi tam tersi, biz Türkiye'de bir şeyler yapmak isterken onlar diyorlar ki yani Türkiye dışarıdan iyi gözükmüyor. Yani çok yanlış da değil dışarıdan bakan bir göz olarak. İçerisi de zor bu arada. Her şey gülük gülistanlık diye demiyorum iş şartları itibariyle. Ama buradaki aldığımız hamleleri, buradaki yaptığımız yani ajansın içerisinde işte şu yatırımı yapacağız, eleman alacağız, çıkaracağız, pozisyon açacağız. Şimdi bunların hepsi için aslında belli şeyleri konuşmak, anlatmak tabii bir şey.
sorun. Peki finansçınız yabancı mı Değil. Türkiye'de? Değil. Şu anda aslında eskiden öyle bir trend vardı. Bir yabancı finansçıyı oturturlardı ajansa. Yabancı hakem çağır. Evet, aynen öyle yani. Sen bu sene gene konu oldu. Acaba derbilere çağırsak mı diye. Yok yani bizim şu anda hani Türkiye'deki operasyonda, yani bizim şu anda Kreatif Grup'ta, bu arada hani de söyleyeyim, hani ben Havas İstanbul'un CEO'suyum. Kreatif Grup'ta benim ortağım Serhat. Biz hisseleri sattıktan sonra iki ortak, yani eskiden ortak, şu anda profesyonel olarak devam ediyoruz. İkimiz devam ediyoruz yola. Serhat Kreatif Grup'un diğer ajanslarını da içerisine alan Kreatif Grup'un CEO'luğunu üstleniyor. Ben de Havas İstanbul'un aynı zamanda da grubun büyümesinden sorumluyum. Tarafı, bizim şu andaki Kreatif Grubun içerisinde ne finansta ne yönetimde herhangi yurt dışından aslında bir şey yok. Türkiye'de oturan herhangi birisi yok. Yurt dışında rapor ettiğimiz bölgenin CEO'su var. Onunla ve onun finans ekibiyle sürekli tabii o zaten rakamlar, normal bir iş Excel'ler gidip geliyor. Tabii. Büyüme tarafını da kısaca şöyle söyleyeyim. Ya büyüme tabii yani hani hepimizin artık hani hele Türkiye'nin bu ekonomik şartlarında mecbur olduğu şeylerden biri, büyümek zorundayız. Yani hani yoksa zaten gerisi gelmiyor. Grup içinde şöyle bir sinerji var. Yani bizim kendi içimizde teknoloji şirketi de var. Yani hani Project House hala marka olarak devam ediyor. Teknoloji şirketi diyorum çünkü aslında pazarlama ve reklam teknolojileri üzerine daha çok şu anda uzmanlaşmış durumda. Buradan da yurt dışına iş yapıyoruz. Yani Havas'ın Kanada ofisine, İngiltere ofisine, İrlanda ofisine aslında buradan projeler üretiyoruz. Bravo. Şimdi o ekip, onun dışında bizim Engage diye bir başka 360 derece ajansımız var. O ekip, Power Team dediğimiz bir maintenance ajansı var ki onun da gene yurt dışı ile yaptığı birçok iş var. Neyin maintenance'ı? Dijital taraftaki aslında hani dijital BTL gibi denebilir ama sadece ondan ibaret değil. Yani web asetlerinin yönetimi olsun, bir marketing teknolojisi altyapısı kullanıyorsa Adobe'ler vesaire, Oracle'lar gibi onların yönetimi olsun. Bunların üzerine uzmanlaşmış bir ekip aslında. Health var dedin. Health var. Şimdi bunların arasında da bir sinerji olabiliyor. Yani şöyle ki bizim aslında Health'te sahip olduğumuz bir müşterinin aslında web tarafında bir aset üretmesi gerekiyor. Onu aslında Project House üretiyor. Tabii. Ya da Project House'un girdiği bir müşteri aslında bir intranet yapıyor ama o intraneti içeride brandingini yapmak için Havas İstanbul'a veya Engage'e ihtiyacı olabiliyor. Ya da Havas İstanbul'un aldığı bir müşteri Power Team'i onun başka üretimleri için kullanıyor gibi bir sinerji de var. Growth'ta bunu da yönetmeye çalışıyoruz. Tabii bu bizde de aynı. Yani bizim Taze Fikir'de de 360 o hizmeti sunabilmen gerekiyor açıkçası. Aynen. Yani biz bunu yapamıyoruz ya da bunun için başka bir ajans daha devreye sokalım dediğinizde zaten kimsenin zamanı yok. Yani brief anlatmaya, o ajansı kendine entegre etmeye vesaireye. Sen bunu kendi içinde çözemiyorsan reklam veren açısından da bir külfet olabiliyor çoğu zaman. Onlar da konsolide etmek istiyorlar haklı olarak. Bu bütçelere de yansıyor açıkçası. 3-4 tane farklı ajans çalıştırmaktansa bir grupla işini yapıyor olmak onlar için bir maliyet avantajı da sunuyor. Kesinlikle. Son dönemde daha da önemli hale geliyor. Tabii maliyet hassasiyeti arttı bu krizlere paralel olarak. Bir de öngöremiyor kimse tabii ne olacağını. Maalesef. Hani böyle 360 hizmet veren ajansla fazla çalışma şansı da oluyor. Hani şu projeyi 3 ay sonra yapalım, bunu 6 ay sonra yapalım. Sizde de benzerdir diye tahmin ediyorum. Doğru. Çok Peki bu yurt dışına iş yapma hikayesi, Türkiye'den çıkan global ve regional pozisyonlara geçen yönetici dostlarımızın etkisiyle mi oldu? Yoksa siz kendinizi network içerisinde gösterdiniz. Ya bu arkadaşlar başarılı. Adam saatleri de bize göre uygun mu dediler. Nasıl gelişti bu hikaye? Daha çok ikincisi gibi aslında. Yani bizim ilk o network'e girdikten sonra 11-12'deki o başarı da hani Avrupa'da ki yılın ajansı olma hikayeleri falan bizi tabii network içerisinde tanınmamıza da sebep oldu. Parladınız tabii orada. Evet yani Project House diye bir ajans var olarak insanlar farkına vardı ve dijital yetkinliği Avrupa'da o kadar kuvvetli sayısı da az. Çünkü çoğu aslında bildiğimiz klasik konvansiyonel ajanslar. İçlerinde ekipler var ama bizim kadar gelişmiş bir kas gücüne sahip değiller. O yüzden native dijital değiller diyorsun yani. Departman yapmışlar. Aynen öyle ve tabii ki işler hani
Onlar da şeyin çok farkındalar. Yani bunu yapmak için bunun kompetanı bir yerde çalışmak lazım. Outsource ediyorlar. Biz de tabii Türkiye'deki bir bu konuda uzmanlaşan biz bir yer olarak... Biz Türk diyorsun. Biz... Outsource niye diyorsunuz ya dedik biz burada varken. Tabii o şeyi kurmak çok kolay değil. Yani hani ne kadar da network içerisinde olsan da orada o insanlarla onu konuşman, bir araya gelmen, görüşmeler yapman lazım. Tamam İstanbul'muş deyip tap diye şey yapmıyor sana. Doğru. Çünkü ister istemez o da müşterisine karşı sorumlu. İstanbul onlar için ilk başta uzak, bilmedikleri, hani tamam ismen duyduk, güzel de bir ajansmışsınız. Yoksa bizim bombaya iş vermemiz gibi herhalde. Network yani. sizi niye alsın tamam ama hani ne çıkacağını da tabii emin olmak istiyor. Yoksa ben diyor elimdeki müşteriyle papaz olurum. Yani adamın da değer verdiği müşterisi var. Bize gönderdiği bir iş yüzünden onunla papaz olmak istemiyordu. Zaman işliyor çünkü. Aynen öyle. Ama tabii zaman içerisinde o ilişkiler gelişti. Onlar bizi tanıdı, biz onları tanıdık. Ve sonrasında daha hani hala gidilecek çok yol var bu arada. Ama orasıyla gelişen bir iş ilişkisi olmaya başladı. Türkiye'nin en büyük hizmet ihracatı bildiğim kadarıyla diziler. Yanlış olmasın 300-400 milyon dolarlık dizi ihraç ediyoruz tahmini. Netflix biraz oyunun kurallarını değiştirmeye başladı tüm dünyada. O yüzden nasıl evrilir bilemiyorum. Bu yapıda o zaman siz bir de hizmet ihracı olarak reklam ihraç etmeye başlamış oluyorsunuz. Doğru mu? Bir anlamda evet. En azından iş gücü olarak. Havas yabancı bir network tabii ama... Tabii aynen. Yani o anlamda kesinlikle öyle. Büyüklük olarak yani şu anda dizi dünyasının içerisindeki rakam büyüklüğüne göre çok daha devede kulak. Ama bence çok gidilecek yol var. Çünkü Türkiye demin bahsettiğimiz gibi aslında çok doğru bir coğrafyada. Yani gerçekten Avrupa, İngiltere, Amerika için bile mesela Hindistan vesaire hem uzak. Evet. Yani saat farkı olarak gerçekten günlük çalışan bir operasyonda günü yiyorlar ve sıkıntı. İkincisi de kalite olarak bizim endüstrimiz kalite arıyor. Yani doğru. Yazılım kod kalitesinden bahsetmiyorum. Yani sonuçta o usability yani tüketiciye dokunacak şeyin dokusunun iyi olması lazım. Yani bir e-mailing bile yapıyorsan, bir banner bile tasarlıyorsa o banner'ın sonuçta endüstriyel bir üretimden bahsetmiyoruz. Yani onun bir duygusu olmalı, bir iletişim metodu olmalı. Göze hoş görünen bir üretim kalitesine çıkması gerekiyor. Onu mesela oralardan alamıyorlar. Yani Hindistan'dan aldıkları iş, bir sigorta yazılımı, backend yazılım falan yaptırabilirler. Call center çözümü orada olabilir. Tabii. Ama bu tip konularda aslında Türkiye doğru bir yerde duruyor. Hem zaman hem yani son dönemdeki de bir döviz kur vesairesiyle dolayısıyla çok da avantajlı bir yerde geliyoruz yani ister istemez. Ben Ogilvy Network'ündeyken Hindistan'da Ogilvy'de bir kreatif direktör abi vardı. Şimdi yanlış olmasın. Piyush Padney mi ne öyle bir adı vardı bu adamın. Adı da böyle enteresan geliyor tabii bize. Çok başarılı işler yaptılar. Acayip böyle Cannes'da filan ödüller de aldılar. Ondan sonra bak şimdi düşünüyorum. Kesildi onun arkası. Yani bir Hindistan furyasından bahsedebilir miyiz şu an Cannes'da? Yani geliyorlar acayip ödüller alıyorlar, sallayıp gidiyorlar falan. O sanki böyle bir fade out oldu. Böyle bir azaldı sanki değil mi? Çok yok evet. Yani şu anda hani bence hani globalde bu senede yani tabii ki Amerika'nın çok büyük bir büyüklüğü var ama hani Güney Amerika bence hani son dönemde yaratıcılıkla baskın hala. Yani bence gerçekten özellikle art tarafta, işin craft'ı tarafında çok iyi şeyler var. Arjantin'de, Brezilya'da gerçekten iyi iş çıkaran yerler var. O anlamda bence hani gerçekten hani uzak doğu tarafı hani Çin, Japonya, işte Hindistan falan o taraflardan böyle gerçekten yani büyük bir dalga geliyor. Çok diyemem. Evet. Ama tabii ara ara çok güzel işler çıkıyor yani. Hani Hindistan'dan da çıkıyor, uzak doğudan Şeyi tanıyor musun? Ozan Varışlı'yı. Burada biliyorum yani çok konuk etmiştim kendisinde. O demişti yine bir Latin Amerikalı reklamcı Marcelo Serpa. Ben hani dedi onu çok severim filan dedi. Buradan sana da sormuş olayım. Kimi beğenirsin dünyadaki reklamcılardan? Kimin tarzını, işini, duruşunu yani günümüzden söylersen daha memnun. Millet yani gidiyor Ogilvy'ler filan diyor. Ben diyorum tamam da yani hani biraz yeni isimlerden. Bernbach'ı severim. Bernbach'ı severim dedi. Tabii o Mozart'ı severimlere doğru değil. Evet. Yani o tabii canım yani onlar elbette beğeniyoruz onları. Çünkü reklamcıları oluşturan insanlar. O dönemin ayrı. Yani ben Boguski'yi çok hala severim. Evet. Yani sonuçta hani gitti sektörden bir çıktı tekrar geri geldi. Alex şu anda aynen öyle. Yani o tarzını, duruşunu, yaptığı işleri severim. Yani, nesini seviyorsun? Mesela onun
yaptığı işte böyle bir ortak ruh. Bir de böyle bir tartışma var. Şimdi mesela bir arkadaşım, çok yakın bir arkadaşım, PR ajansı var. Bana dedi ki geçen gün, ya dedi şu işi dedi senin tarzın gibi değil dedi. Yani bizden çıkma bir işten bahsediyor. Ben dedim ki benim tarzım ne dedim. Ya dedi senin dedi işte şöyle böyle bir şeyin var ya falan dedi. Ya dedim bu övgü mü yergi mi anlayamadım dedim. Yani çünkü ben hani evet benim böyle bir tarzım var ve ben böyle olayım hedefinde bir insan değilim. Hani brief ve günümüz gerekleri neyi istiyorsa ya da işte oradaki ihtiyaç neyse onu ortaya koymayı istiyor insan. Hani bir Ali Taran gibi böyle hani bilmem Aganigimiz falan yok bizim yani. Onun dönemi biraz daha farklı. Yani sen ne düşünüyorsun? Mesela bir reklamcının böyle bir anlaşılır dışarıdan sabit standart imzasının olması. Tarzı olmalı mı yoksa konulduğu kabın şeklini mi alır, brief'in şeklini mi alır reklamcı? Nedir yani senin fikrin? Be like water my friend. Evet yani öyle mi acaba? Ya şimdi bence yani farklı dönemler var. Yani işte o gerçekten daha önceki dönemlerde biraz signature series durumu var. Evet. Yani bir imza durumu. Çünkü reklamcılığın hani gerçekten doğru işi doğru içgörüyle yaptığın zaman büyük ses getirdiğin bir dönem var. Şimdi artık o kadar büyük sesleri tek bir işlev çıkartabiliyor olmak çok kolay değil. Ve daha tekil akıllardan değil, daha birçok aklın, birçok bilginin bir araya geldiği şeyle bir output çıkıyor. Daha önce çünkü çok keşfedilmemiş topraklar var. Yani doğru. O keşfedilmemiş topraklarda kaşiflere ihtiyaç var. Ve o kaşifler bir yerlere gitmişler. Yani biri Amerika'yı fethetmiş, biri orayı fethetmiş falan. Diyoruz ki bak bu adam böyle yapmış, bu adamın da böyle bir tarzı var. Şimdi tabii o dönemden biraz farklı bir yerdeyiz. Daha işte hani birçok tabii ki yani her kreatif direktörün kendi bir tarzı vardır. O kreatif direktörün o ajans yapısı içerisinde vardır ama networklere baktığımızda artık hani networkler veya büyük ajanslar yani illa network olmasına gerek yok. O ajansın bir işe yaklaşım şekli, bir bakış açısı olması gerekiyor bence. Yani bu işi neden yaptığı, markaya ne katacağının doğru anlattığı bir şey olmalı. Ama bu sadece bir kreatif çizgi midir? Yoksa bir iletişim felsefesi midir? Ben iletişim felsefesi olması gerektiğini düşünüyorum. Daha önceki Kesinlikle. biraz daha o kreatif yaklaşımla ilgiliydi. O atılan imza ve o zamanın içinde bence o doğruydu. Çünkü o iş o kadar o sofistike bir halde gelmemişti. Gerçekten bir yerleri keşfetmek gerekiyordu. O yüzden zaten o networklerin ismi o adamlarla alınıyor. Hı hı. Yani Ogilvy diye bir network'ün isminin oradan gelmesini yani bütün networklerin ismi öyle. Bir adamların arkasından anılıyor. Çünkü o adamlar oraya gitmişler ve oraya işte o bayrağı dikmişler. Şu anda çok daha başka, daha kompleks bir iletişim dünyası içerisindeyiz ve sürekli gelişen. O yüzden biraz daha duruma adapte olabilen, kendi felsefesini koruyarak adapte olabilen reklamcılara bence ihtiyaç var. Evet, çok güzel bir şey söyledim. Buradan da ufak ufak bu anlamlı markalar kavramına doğru yelken açabiliriz. Bu networklerin kurucuları ile ilgili benim de şöyle bir katkım olacak. Ben işte bir dönem bir videoda çalıştım. Birçok kişi bunu bilmeyebilir. Bir videoda yine 4 kişinin adının kısaltması. İşte Button, Barton, Dunstan, Osborne diye. Şimdi bu önce işte Button 19. yüzyılın sonunda ajansını kuruyor. Yani düşünebiliyor musun? Biz burada İttihat ve Terakki falan derken adam ajans kuruyor falan yani böyle acayip hikayeler. Ondan sonra 1920'lerin sonunda filan da o 3 tane adamın ajansıyla birleşiyor ve 4 harfli ajans oluyorlar. Ondan sonra buradaki Osborne olan Alex Osborne, ben bu adamı çok değerli buluyorum. Hani lisansım ve yüksek lisansım reklamcılık olduğu için de bunları biraz böyle araştırma şansım oldu. Osborne bir kere buradan hani özellikle genç nesle ya da bu işi merak edenlere söyleyeyim, çok acayip bir adam. Bunu mutlaka bir araştırsınlar. Brainstorming'in babası. Yani brainstorming kavramını reklamcılığa taşıyan, buna metotlar geliştiren, yani şöyle mi baksak daha iyidir yoksa böyle mi baksak daha iyidir? İşte fikir bulma sürecini iyileştirmek. Tabii. Birbirine paralel şeyleri mi linklemeliyiz yoksa alakasız yani
aklımıza gelenleri dizip de onlar arasında bir bağlantı mı kurmalıyız mantığı üzerine gerçekten kafa yormuş. Ondan sonra bu konularla ilgili 3-4 tane kitabı olan, kitaplar yazmış falan, çok değerli bir adam. Onun bir tane sözü vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Haluk Sicimoğlu, bu bir videoda çalıştığım dönemde o söylemişti ama buradan da ona selam gönderelim. Şöyle diyor Osborne, ya da bir kitapta da okumuş olabilir ama ben sanki Haluk'la eşleştiriyorum bunu. İyi bir marka diyor, tüketicisi adına zaten verilmesi gereken kararları vermiş olandır. Yani ne demek istiyor? Atıyorum, senin tüketicinin geri dönüşümlü ambalajla ilgili bir hassasiyeti var ya da olma ihtimali var ya da böyle bir trend var ve olacak hissediyorsun. Sen bütün ambalajlarını geri dönüşümlüye döndürdün. Yani böyle bir talep gelmedi. Yani işte evet, alo 800 hattına arayan yok, Twitter'dan sana bastıran yok, bilmem ne, regülasyon yok falan filan. Sen bunu gördün ve buna göre pozisyon aldın. Ve tüketici markete gittiğinde bakıyor, işte o var, bu var, şu var. Bunun ambalajı böyle. Kendime yakın hissediyorum. Yani bu markanın bir felsefesi var, bir duruşu var deyip seni tercih ediyor. Şimdi buradan da anlamlı markalar işte kavramına geliyoruz. İşte Marketing Türkiye'nin Temmuz ayındaki kapak konusu da anlamlı markalar. İşte kapak tasarımında biz yaptık. Senin de bu konuyla ilgili Marketing Türkiye'nin geçen sayısında ekip arkadaşlarına birlikte bir demecin var ve diyorsun ki biz network olarak, bu arada sizin network'ün de bununla ilgili sanırım bir araştırması da var. Aynen, birkaç sene önce yaptırdığı. Yine yanlış 10 senedir devam eden bir araştırma. 300 bin kişiyle yapmışlar sanırım. Yani bayağı da büyük bir yatırım ve araştırma. Bu konuda hani senin hem Cüneyt olarak hem Havas'ın yöneticisi olarak görüşün nedir? Her marka bir dala tutunmalı mı? Bir anlam bulmalı mı kendine? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Bence artık o bir gereklilik, evet. Yani biz bunu 10 senedir aslında Meaningful Brands diye bir kavram var Havas'ın. Meaningful Brands'te de aslında çıkardığı şey şu: 3 eksende bakıyor işe. Diyor ki hani markaların fonksiyonel benefitleri olabilir, kişisel benefitleri olabilir veya kolektif benefitleri olabilir. Yani topluma yararlı şeyler, kişinin kendisine, kendi isteklerine faydası, bir de product'ın, ürünün kendi fonksiyonel faydaları. Bunların bileşkesinde aslında hani sen nasıl bir anlam bütünlüğü yaratıyorsun, tüketicinin hayatında nerede duruyorsun? Araştırmanın temelinde de aslında şöyle sorulan çok çarpıcı bir soru var. İnsanlar diyorlar ki hayatınızda şu markalar yarın olmazsa ne değişir? Ne değişir? Umursar mısınız? Şunu söylüyor insanlar, markaların, yani hayatlarındaki markaların %77'si, hatta son şeyde %78'e çıkmıştı galiba, 78'i yarın yok olsa umurumda olmaz diyor. Olmasa da olur diyor yani. Aynen, yani başka su markası var, başka işte gazlı içecek var, başka araba var, başka şu var, başka bu var. Arada sadece işte %22 kadar bir marka diyor ki yani bunu seviyorum ya, bu kalsın, bu gitmesin, bu bana bir şey ifade ediyor. Love mark mı yani onlar? İşte onlar meaningful. Eskiden öyle deniyordu, love mark deniyordu. Evet, biz şimdi onlara aslında meaningful brand diyoruz. Evrildi yani o kavram biraz. O bizim için hayatımızda bir anlam taşıyan, bu anlam illa hani işte kutupta ayıları kurtarıyor, penguenlere şunu yapıyor. Yani illa bir sosyal sorumluluk, bir CSR tarafında bir şey olmak zorunda değil. Olabilir. Yani bu markanın hayatındaki bulunduğu, kapladığı alanla ilgili vereceği karar ve onu nasıl kendisiyle bağdaştırdığı. Yani bu kendi işinin dışında bir şey de olmaması gerekiyor. Yani ben araba üretiyorum ama aynı zamanda bambaşka bir konuda işte şu çok iyi bir amaç ama işte kimsesiz çocuklar yararına da bir şey yapıyorum. Yani çok güzel, çok faydalı ama bunun markayla, yani o araba otomotiv markasıyla birleştiği yer neresi? Niye sen bunu yapıyorsun? Yani çünkü o zaman tüketici şu soruyu sormaya başlıyor. Yani sen bunu iyi görünmek için mi yapıyorsun? Hani CEO'nun kafasında şey mi var? Hani kimsesiz çocuklarla ilgili bir kendince öyle bir ajandası var. Onun için güzel bir şey yapmaya mı çalışıyor? Bu kurumsal taraftaki bu markanın duruşuyla yaptığı şey arasındaki bağlantıyı görmek istiyor doğal olarak. Evet. Şimdi bunu kurabildiğin zaman da aslında anlamlı bir marka olmak yolunda bir adım atıyorsun. Ama yani klasik bir KSS meselesi değil. Değil. Yani genelde o kadar basit görmeye çalışıyoruz. Param da var kardeşim. İşte Güneydoğu'daki dezavantajlı çocukların okuyabilmesi için bir proje geliştiriyorum. Evet. Bu değil mi yani mesele?
değil. Yani bu anlamsız diye söylemiyorum bu arada. Yanlış yani anlaşılmasın. Çok önemli bir gayret. Çok anlamlı, çok önemli bir gayret. Fakat bunun markanın varoluş sebebiyle bir yerde kesişmesi lazım. Yoksa dediğin gibi bir KSS gibi kalıyor. O da olabilir, evet. Ama şu anda bizim bunu artık hani yan olarak bir de ben böyle güzellikler yapıyorum, buradan aldığımı topluma veriyorumla esas varoluş sebebini toplumla veya ürünle veya işte kişisel faydayla birleştiriyor olması. O zaman anlamlı, yani Apple yani globalde mesela biz bir çalışma yapıyoruz ve diyoruz ki dünyadaki global en anlamlı markalar. Şimdi bu anlamlı markaların çıkmasının sebebi şey değil. Hepsinin topluma illa bir fayda sağlaması. Ya orada Apple'ları, Google'ları vesaire görüyorsak bunun sebebi o insanların hayatında anlamlı bir yer kaplıyorlar çünkü. Ve sadece dediğim gibi KSS yaptıkları için değil. Olmasa da olur diyemiyorsun yani. Ürün yaklaşımları var. Yani Tesla da anlamlı bir marka ama hani listede çıkmıyor mu? Çıkıyor. Yani şu anda en üst sıralarda değil, anlamlı bir yer. Yani o ilk 50 ilk yüzün içerisinde değmiyor da o yüzden. Biraz ama daha mesela orada inovasyon Tesla. ve şey tarafı anlamlılıkla tabii birleşiyor. Yani gerçekten insanların hayatında daha farklı bir yerde durmasının sebebi o. Ama mesela biz şu anda Finish markamız için işte su tasarrufu için bir kampanya yürütüyoruz. Şimdi Finish'in orada... Evet, ben de onu soracaktım. Finish işi çok güzel, başarılı. Evet, mesela o meaningful brand olmak adına o stratejiyle yola çıkan, o omurgadan yürüyen bir iş. Ve onu mesela biz şuna bağlıyoruz. Yani suyu önemsiyor, suyu koruyalım falan filan. Evet, markayla bağlandığı yer şu. Diyoruz ki eğer siz tabakları ön yıkama yapmazsanız, elde yıkamazsanız, bulaşık makinesinde bizim ürününe ve ön yıkama yapmadan koyarsanız, biz diyoruz onu temizleyeceğimize söz veriyoruz. Siz de bunu yapmayarak bu kadar su save edeceğinize, ki ön yıkamada 57 litre, elde yıkarak 103 litre save edeceğinize söz verin. Şimdi bu ürünle, markanın varoluş sebebiyle aslında o toplumsal fayda için birleştiği çok net bir şey sağlıyor, connection sağlıyor. Evet. Şimdi bunu kurmadığınız zaman biraz havada kalıyor. Yani marka da sonra o yolculukta bir yerde tıkanıyor zaten. Diyor ki biz buna niye bu kadar para harcamaya devam ediyoruz? Aslında bizim bu asıl işimiz değil. Ama doğru, bu hale çevirdiğinde bayağı asıl işi, sürdürülebilir asıl iletişim materyallerinden biri haline geliyor ve tüketici artık bunu daha çok bekliyor gerçekten. Havas'ın global bir stratejisi mi yoksa siz Türkiye'de mi geliştirdiniz? Finish için geliştirdiğimiz, yani sustainability üzerine aslında globalde bir vizyon var. Fakat su konusuna bu şekilde su konusu bize ait. O da Türkiye'de aslında çıkan bir araştırmadan, TSKB'nin yaptığı bir araştırma var. Su yeni elmas diye. Ve orada aslında biz şunu fark ettik. Biz böyle su tüketmeye devam ettiğimiz zaman Türkiye 11 ila 15 sene içerisinde su konusunda fakir bir ülke haline gelmeye başlayacak ve belli limitlerde su kullanmamız gerekebilir. Evet. Şimdi bunun çok farkında değiliz ve bu böyle hani 2080'ler 90'lar falan değil, yani bayağı 2035-2040'tan bahsediyoruz. Biz dereleri kurutuyoruz ya, bırak şey. Kesinlikle. Yani bu kadar kesinlikle işte umarsızca. Bunun farkındalığı için işte o yüzden biz belgesel çektik. Evet. Değil mi? Gökhan'la. Aynen. Şimdi 25 litre belgeseli. Yani şimdi bunun hepsinin sebebi bu çarpıcı gerçeği anlatmak. Nasıl oldu? İzlenmesi nasıl oldu? Valla şu anda Türkiye'de yani Türkiye içinde üretilen lokal belgesellerin en çok seyredilen belgeseli haline geldi. Fox'ta ve Nat Geo'da yayınlanıyor. Yani Nat Geo'da hala yayınlanma devam ediyor ama şeyde de prime time'a bir kere çıktı. Toplamda gerçekten izlenmesi yani üretilmiş yerel belgeseller içerisinde en çok seyredilen belgesel. Amaç da şeydi aslında biraz o çarpıcı ki hiç branding yok içinde. Evet. Yani çok az bir dokunuş var ama mesele zaten orada farkındalığı, yani su sorununa farkındalığı arttırmak ki arkasından insanlar çünkü ben ne yapabilirim diye düşünüyor. Doğal olarak da Finish'in devreye girdiği yer, hani daha az su harcarsanız, ki bulaşık bunlardan önemli bir noktası, aslında Finish senin yanında duran bir marka haline geliyor. Bu cesurca bir hamle. Yani biz söz veriyoruz, siz de söz verin. Tüketiciye ödev veriyor. Aynen. Bu sene Cannes'da Grand Prix alan işlerden biri var. Benim dikkatimi çeken ve hoşuma giden. Bir kredi kartı işi. Sen de mutlaka görmüşsündür. İlgini çekmiştir. Stockholm bazlı bir iş. Bir black, yani biraz daha ne diyelim, premium bir kredi kartı. Senin karbon ayak izini, dünyaya bıraktığın karbon ayak izini hesaplıyor. Yani markete gittin,
işte atıyorum ambalajlı süt alıyorsun. Bir tane application'ı var anladığım kadarıyla case study'den. Evet. Ondan sonra sana diyor ki işte bunun karbon ayak izi şu kadar. İşte ne bileyim dana etinin karbon ayak izinin çok olduğu söylenir Aynen. ya. Dana eti alıyorsun 2 kilo kuşbaşı ver bana diyorsun oradaki adama. Sana tık diye orada bakıyorsun şeyden listeden eğer istersen. İstemezsen de alışveriş listen üzerinden sana bir hesaplama yapıyor. Evet. Diyor ki bu alışverişte işte efendim şu kadar işte karbon ayak izi bıraktın. Sonra da eğer çok tüketirsen dünyaya fazla zararın olursa sana limit koyuyor kredi kartı. Yani fazla mı alışveriş yaptın kardeşim? Ayın 11. gününde tık diyor artık sana alışveriş yok. Uçak bileti alacaksın. Aynen, yok diyor kusura bakma canım sen çok zarar verdin çok doğaya. Evet ve tabii bu müthiş bir farkındalık yaratıyor. Hani amacı tabii bankanın daha az ciro yapmak değil. Bunun da bir pozisyon almak, kendi mesajını etkin bir şekilde iletmek. Çok cesurca ve yaratıcı geldi bana ki zaten jüriye de öyle gelmiş ki Grand Prix'i vermişler. Şey tarafı yani bunu mış gibi yapma durumundan şu anda artık markalar da bunu reel yapmadıkları zaman zaten o ilişkiyi kuramayacaklarını anladıklarından bunu net briefler haline döküyorlar. Ve gerçekten de şu anda bunun bu case'in de arkasında ne kadar hayata geçtiği, ne kadar işte karbon ayak izi hesaplandığı vesairesi çıkıyor ki Grand Prix alabiliyor. Bu ciddi bir emek gerçekten ve sadece reklamcının emeği değil, marka da ciddi bir şekilde aklını, fikrini ve business'ını ortaya koyuyor aslında. Yani biz mesela aynı ayak izi örneğinden gidersek şeyde de mesela finish case'inde de su ayak izini hesaplatıyoruz insanlara. Yani diyoruz ki sen normalde ayda aslında şu kadar litre su tüketiyor olman lazım ama senin Türkiye ortalamasındaki senin tüketimin ne acaba? Payına düşen bu aslında vatandaş olarak ama sen bunun 2 katını harcıyorsun diyorsun. Tabii. Çünkü bu işte aldığın yani bir kot aldığın zaman aslında kotun yıkanması için harcanan su inanılmaz. Tabii. Yani bir kahve bir fincan kahve için çünkü o kahvenin hazır içilebilir hale gelmesi için harcanan su ayak izi var. Şimdi bunları hesaplayınca tabii insanlar farkında olmadığı bir şey görmeye başlıyorlar. Yani gerçekten bunu her gün hesaplayıp buna göre yaşamak çok kolay bir şey değil. Ama hani ben bir kot olarak aslında su harcamasına nasıl bir etkim oluyoryu çoğu insan hiç aklından geçirmiyor. Şimdi amaç biraz hani onların farkındalığını arttırmak. Yani çünkü biz tabii ki bulaşıkta bir şey söylüyoruz ama mesela orasıyla da kalmıyor. Burada etrafında o tasarrufu şu soru gelebilir. Pazarlama camiası ya da pazarlama iletişimi sektörü kendi bacağına mı sıkıyor? Yani çünkü tüketimi aslında biraz daha kontrollü yapmamız gerektiği konusunda bir bilinç yaratmaya çalışıyoruz. Ve yine Cannes'da da son 5-10 yılda en çok ödülü alan yine sosyal projeler. Değil mi? Yani bir marka çıkıp da yeni ayakkabısını tanıtarak çok da Grand Prix falan almıyor artık yani. Aynen. Bir felsefesi olan bir iş yaptığında ödüle layık görülüyor. Peki hani Cannes demişken sen gittin bu sene Cannes'a. Geçmiş yıllarda da bulundun. Cannes bir reklamcı için ne ifade ediyor? Yani nasıl bir ortam orası? Bir anlatır mısın izleyenlere? Ya tabii büyük bir beslenme ortamı yani o anlamda bence hani bir festival, konferansı, networking'i gördüğün işleriyle beraber inanılmaz bir beslenme ve ilham aldığın bir yer. Yani dünyadaki gelişmeleri, insanları yani o anlamda gerçekten trendleri görmek. Mesela bu sene işte biz Meaningful Brands'i 10 senedir söylüyoruz ama gerçekten her iki sunumdan bir tanesi purpose'la ilgiliydi. Yani hani markaların amacı, şeyler, ödül alan işler de öyle, sunumlar da öyle. Yani ben kimle konuştuysam benzer şeyleri duyduk. Reklam gibi olmayan reklamları çok konuştuk. Yani gerçekten artık içerik üzerinde yani bizim klasik bildiğimiz reklamları ki P&G'nin başındaki işte Pritchard şeyden sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki biz artık reklama yatırım yapmayacağız galiba gibi. Yani şimdi tabii söylemeye çalıştığı şey yani bildiğimiz anlamdaki reklamlara yatırım yapmak. Ürün iletişimi yapmaya. Tabii yani o klasik aslında. Reklam yapmayacağım ama ben aslında o parayı başka şekilde harcayacağım. Hikaye yaratacağım, storytell'e harcayacağım, içerik üreteceğim ki seyredilebilir bir şey olsun. Çünkü şu andaki platformlarda ben işte o
bağlantıyı kurmadığım zaman insanları seyrettiremiyorum. Eskiden onları televizyonda yakalıyordum, sinemada yakalıyordum, gazetede yakalıyordum. Şimdi yakalayamıyorum. Yani Evet. O da farkında. Ve bir reklam veren de bunu reklamcıya zorluyor. Reklamcı da tabii kendi payına düşeni yapmaya çalışıyor. Oyunun bayağı aslında şeyleri, hani temel taşlarını değişiyor. Yani hani reklamcının klasik üretmeye çalıştığı içerik tipi bambaşka bir şey haline geliyor. Yani artık content üreticisi olmaya dönen bir şeyimiz var. Cannes'da şimdi kıyasladığımızda bizim Kuşadası gibi bir yer yani baktığında. Sahil kasabası filan. Aynen. Otel sınırlı, işte ondan sonra restoran sınırlı. Cannes'a gidecek bir arkadaşımız ne kadar öncesinden rezervasyon yapmalı, ne yapmalı? Çünkü fiyatlar uçuyor. Uçuyor. Festivale 3 gün kala $100, 100 euroluk diyelim otel 500 euroya çıkıyor. Yani bakıyorum ben Booking.com'da. İnanılmaz şeyler. Şu anda hani Cannes'ı takip etmek isteyen genç reklamcılar için, yani gerçekten bütçesi sınırlı olanlar için bence şu anda en büyük avantaj Online ticket mi? Şu anda bu sene ilk çıkardıkları Digital Pass. Geçen sene de vardı galiba. Yanlış Geçen olmasın. sene çok limitliydi daha galiba. mı limitliydi? Bu sene Evet. bu sene çok daha şey açtılar. Digital Pass. Tüm bence, konuşmaları izleyebiliyorsun. Çoğunu, hepsini açmıyorlar gene ama çoğunu. Gerçekten bence zaten hani oturup seyredebileceğinden daha fazla konuşmaya da izin veriyor seyretmene. Yani bu sene 199 euro falandı. Yani baktığın zaman gene az bir para değil ama normal şu anda konferansa girişlerin 3000-4000 euro olduğu bir yerde hani 199 euro tabii bedava gibi kalıyor. Yani Bir de uçak bileti, konaklama, yemek, vize filan onlarla uğraşmıyorsun. Yani gerçekten onlara girmeden hani evinin veya ofisinin ortamında oturup onları seyretmek için bence müthiş bir şey. Çoğu insan da farkında değil. Yani ben bu sene hala konuştuğumda var mıymış şöyle bir şey diyenler vardı. O yüzden söyleme ihtiyacı hissettim. Çok özel. Ben mesela bu sene şeye niyet ettim. O Digital Pass'i alalım. Ajanstaki bütün kreatifleri ya da işte isteyen herkesi bu toplantı odasında bir araya getirelim. Açılış konuşmasını izleyelim. Ondan sonra ben bu hayalleri kuruyorum. Aldık da Digital Pass'i. Ondan sonra bir hafta kala bir baktık. İşte 10 kişi bir toplantıda, 5 kişi öbür toplantıda, 3 kişi filan. O zamanı yaratamadık. Yani hani hep bir araya gelelim. İşte pizza yiyelim, Cannes'ın açılışını izleyelim falan. Çok hayal ettim gerçekten. Olmadı maalesef. Ya biz bir miktar yapabildik onu. Bizde de böyle bir poster, hatta bir program, çünkü bir seçki de yaptık. Dedik yani şunlar şu saatlerde yayınlanıyor falan. Ve onu ajans içerisinde herkese açık alanda aslında gösterimini yaptık. Ben burada yoktum o sırada ama hani iyi bir katılım almış. Tabii toplantılar ve şeyler insanları kapıyor ama hani gene de seyreden sayısı en azından Cannes'da ne konuşuluyor. Çünkü gerçekten oraya gitmeyince birçok insanda konferanslarda ne anlatılıyor çok şeyde kalıyor. Yani işleri görüyor insanlar, sonra girip bakıyor ödül alan işler falan. Okey. Ama oradaki konular, konuşmalar, insanların odaklandığı şeyler ne, onları biraz onun tadını, hissini almak başka bir şey. Ben bir de yani biz tabii networking için de çok fazla Cannes'ı kullanıyoruz. Yani bizim havasının orada bir prezansı var. Orada bütün herkesi bir arada görmek çok kolay hale geliyor. Yani biz Avrupa'daki kreatif ekibi, bizim bölgenin CEO'sunu, öbür taraftaki bilmem Amerika'daki adamları falan bir arada hani buluşma ortamı 3-4 gün içerisinde görebiliyor olmak müthiş. Öbür türlü 6 ayda görebileceğin ve networking yapacağın insanı bir anda görebiliyorsun. Tek seyahatle. Aynen öyle. Aynen öyle. O çok büyük bir avantaj. Yani Cannes'ın aslında müthiş bir vizyon, öğretici bir hali var değil mi? Ve dünyada hala en zirvedeki reklamcılık organizasyonu. Pek çok olmasına rağmen. Ya birçok iyi alternatifler de çıktı. Yani South by Southwest mesela bence çok enteresan bir alternatif. Cannes'da o anlamda kendine göre pozisyon almaya çalışıyor ama bence son dönemde o anlamda kendini de iyi değiştiren formatları var. Ben şunu görüyorum, son 5-6 senede reklam verenin şu anda Cannes'a ilgisi reklamcılardan daha fazla. Bu biraz bütçelerle de alakalı. Bütün global de bütçeleri kesiyor. Yani daha az kişi, çok para harcanıyor falan filan. Global her network Cannes katılımlarını yapmaya çalışıyor. Hem iş katılımını hem de tabii oraya fiziksel olarak gitme, konferanslara gitme. Tabii 1000 euro bir iş sokabilmek yaklaşık. Aynen öyle. Hazırlığı da öyle. Yani o case'i hazırlamak da bayağı jilet gibi bir iş hazırlaman lazım. Ona da ciddi para harcıyorsun falan. Tarafı o yüzden hani reklam verenin ben son 5 senede çok daha fazla ilgi gösterdiğini görüyorum. Bir ara reklam verenler yapmıştı. Soğumuş elini ayağını çekmişti. Yani o reklamcıların eğlendiği, işte her sene Cannes'da bir hafta işte içkiler içiliyor, eğleniyorlar falan noktasına gelen bir şey vardı.
Son 5 senede ama reklam vereni tekrar geri döndü. Şu anda çok daha fazla işi drive ediyorlar. Evet. Çünkü biraz da birlikte öğreniyoruz. Evet. Her şey o kadar hızlı dönüşüyor ve değişiyor ki Aynen. aynı anda birlikte öğreniyoruz. Aynen. Ve yani o dönüşümü orada konuşmak çok değerli hale geliyor. Çünkü orada bir sürü şeyi bir arada görebiliyoruz. Yani işte danışman firmalar da orada mesela. Accenture'lar, Deloitte'lar vesaire. Onlar bir şeyler anlatıyor. Reklam networkleri yeni positioninglerini anlatıyor. Reklam veren kendi vizyonunu anlatıyor falan. Enteresan bir çarpışma haline geliyor. Peki son olarak sohbetimizin artık sonlarına geldik. Şu an ya da işte 2020 yılında reklam sektörüne girecek bir genç arkadaşımızı düşünelim. Bu programı izlediğini varsayalım. Ya. Ona ne öneriyorsun? Mesela sen 98 yılında dijitali gördün. Bu konuyla ilgili işte akademide ders veriyordun. Sonra arkadaşlarınla ajans kurmaya karar verdiniz vesaire. Sizin öykünüz böyle. Bir de enteresan, ajans kurarak başladın. Evet. Yani ben mesela kariyerimin yarısını bordrolu çalışarak geçirdim. Ondan Bence sonra o da çok değerli bu arada, ajans çünkü kurma bazı biraz da tesadüflerle gelişti. Görerek yaşamak da çok değerli yani. Yani siz direkt patron olarak başlamışsınız işe, maceraya. Ya ben çalıştım bordrolu olarak ama Amerika'da çalıştım ve reklamcı olarak çalışmadım. Evet. Peki hani dediğim gibi bu sene ya da 2020 senesinde mezun olacak, bu işe gerçekten tutkuyla yaklaşan genç bir reklamcı adayına ne öneriyorsun? Nasıl bir trendi takip etsin? Kendini ne yöne kanalize etsin? Sence neresi daha ilerleyecek bu sektörde? Bence şöyle bir değerli alan var. Yani ben bunu genelde hep söylüyorum. Yani şu anda bizim sektördeki en büyük ihtiyaç alanlarından bir tanesi işin gerçekten mekanik taraflarındaki işte datayı, teknolojiyi bilenle iletişim tarafını, bu fikri nasıl hayata geçireceğini bilen arasındaki bağlantı. Çünkü yaptığımız iş gittikçe daha veriye ve analize dayanır bir hale gelmeye başlıyor. Yani bunu çok böyle hani daha donuklaşıyor, teknik ve mekanik ve soğuk bir hale geliyor anlamında söylemiyorum. Ama gittikçe daha fazla mecrayı, daha fazla veriyi, daha fazla tüketiciye dokunacak, yani artık hepsini birebir hedefleyecek teknolojileri görmeye, bunları da yaşamaya başlıyoruz. O yüzden bu ikisinin kesiştiği yer. Yani hem teknoloji hem iletişim bilen adamlara çok ihtiyacımız var. Genelde bunlar birbirinden ayrı olduğu zaman, şimdi teknolojiyi biliyor ama iletişimden hiç anlamıyor. İşte onlara nerd diyoruz, diyoruz falan. O adam da yani bu sektöre kazandırmak için çok zor. İletişimci diyor ki ya ben bunu biliyorum, yazarım, çizerim, şunları yaparım ama yani şimdi data diyorsun, diyorsun, abi ben onlardan hiç anlamıyorum. Şimdi bunların kesiştiği yerde çok enteresan iş tanımları var. Yani işte marketing teknolojisi diyoruz, marketing işte pazarlama veri analisti diyoruz. Şimdi burada enteresan iş tanımları ortaya çıkmaya başlıyor. Herkese uygun olmayabilir. Yani bence hala yazara ihtiyaç var. Hala tabii ki çizere ihtiyaç var. Sadece yazara ihtiyaç var mı? Teknoloji bilmesi koşuluyla herhalde yine. Ya evet. Yenilikçi mecraları hakim olabilmesi. Ve bence her yazarın artık biraz stratejist gibi olması lazım. Doğru. Veriyi doğru bakması lazım. Yani ben çok güzel yazıyorumla hayatın geçtiği bir dünya yok. Gerçekten araştırması, bakması, incelemesi ve hani stratejiyle beraber onu düşünmesi lazım. Çünkü çok da sık üretmek zorundayız. Yani ben yılda 2 kampanyayı çözüyorum ve bitiyor gibi bir hayatımız yok. Tabii. İşte always on bir dünyamız var. Çok daha süratli hareket etmemiz gerekiyor. Çok daha sürdürülebilir içerik şeyleri üretmemiz gerekiyor. Yani artık yani ben böyle kısa bir şey yazdım, bir slogan bulduğumla, yani eskiden de o kadar basite indirgemeyeyim şimdi, yazarlar hale gelmesin, tepkisel. Tabii ben de yazar kökenliyim. Bunda bir parantez belirteyim. Tabii ki iş o kadar basit değil ama şu anda biz mesela içerik serileri üretmelerini bekliyoruz. Yani P&G Pritchard'ın söylediği de o. Yani ben reklam gibi olmayan reklamlara para harcayacağım derken dediği şey o. Yani ben belki web serisi yazacak olan bir yazara ihtiyacım var. Bunu sosyal medyada sürekli arkası gelecek bir içerik pilları haline getirecek bir yazara ihtiyacım var. Yine senin native advertising'e geliyoruz galiba. Geliyoruz tabii. Evet. Yani çünkü işin temelinde o var. O mecraya uygun bir şey üretmen lazım. Biz hiçbir zaman reklamcılara o mecraya uygun bir şey yapmadık aslında. Evet. Yaptığımız şey şu. Ya televizyonda o dizinin arasına gelecek 15 saniyelik televizyona uygun formatta ama ürettiğim şey televizyonda insanların seyretmek istediği bir şey değil. O duyguda değil. Reklam verenin mesajını vermesi için uygun olan bir şey. Evet. Ben televizyonda o mecraya native bir şey yapmıyorum aslında.
Yani, dijital onu çok dönüştürdü ama son yıllarda. Tabii. Dijital... Yani şu anda mecra seni zorluyor zaten. Facebook kabul etmiyor. Yani Instagram kabul etmiyor zaten. Sen öyle bir banner yayınlamak istediğinde Facebook almıyor zaten içeriği. Evet. Diyor çok metni kabul etmiyor. Uzunu kabul etmiyor. Evet. PNG dedin, Preacher dedin. Benim aklıma aslında sormayı düşündüğüm bir soruyu da getirmiş oldun. Son dedik ama sondan bir önceki gibi olmuş olsun diye. Influencer marketing hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu Preacher'ın bir demeci var. Diyor ki ne düşünüyorsun diye soruyorlar adama. Bir sürü tabii CMO'lara vesaire işte sorular soruyorlar. Evet. Bu adamlar çok büyük bütçeleri yönettikleri için ne düşündükleri ve ne yöne pozisyon aldıkları da hepimizi etkiliyor. Önemli tabii ki. O da diyor ki markanız hakkında konuşulmasını sağlamanız gerekiyor. Yani sosyal medyada markanızla ilgili konuşuluyor olması gerekiyor. Tabii negatifi bahsetmiyor. Planlı, programlı. Belki o Meaningful Brands paralelinde bir şeyden bahsediyor. Yani hani Finish bunu yaptı ama hani biz bunu hiç sosyal medyada konu etmiyorsak o zaman da bir problem var yani. Doğru, hani doğru. Kendimiz aldık mesajı. Çok güzel, hayırlı olsun tabii dedik. Paşa paşa gidiyoruz. Alışveriş listemize de Finish'i ekledik. Tüketmeye de başladık. Bu yetmiyor markalar için artık. Bunun bir de konuşuluyor olması, haber değeri ya da neyse sohbet değeri olması gerekiyor deniliyor. Burada da biraz da influencer marketing devreye giriyor. Doğru. Hatta bu trend işte geçen senenin datalarına göre toplam tüm dijital harcamaların içerisinde %31 ile yanılmıyorsam influencer marketing birinci sıraya oturmuş. Yani reklam pazarlamasının içerisinde dijitaldeki pazarlama iletişimi olarak. Biz de bu alanda bir yatırım yaptık. HealthNet diye diplomalı influencer ajansı kurduk yakın zamanda. Özellikle hani sağlık tarafında işte güzelmiş. Doktorlar var, hemşireler var, spor hocaları var, şefler var. Yani o well-being, ondan sonra iyi yaşamla ilgili bir takım işte uzmanları bir network çatısı altında buluşturduk. Onun çünkü bir post paylaşım meselesi olmadığını düşünüyoruz. Biz bir proje olduğunu düşünüyoruz. Doğru. Sen ne düşünüyorsun? Biraz uzun bir soru oldu kusura bakma ama. Yo, influencer marketing konusu, bunun geleceğiyle ilgili nedir fikrin? Bence markaların da, reklamcıların da yeni öğrendiği alanlardan bir tanesi. Influencer dediğimiz kişilerin aslında bizim için yaptığı 3 bacakta bir fayda var. Bunlardan bir tanesi bir yüz, yani ben hiç kullandığım bir mühendisliğini konuşturuyorsun abi. Bak şimdi efendim 3 maddeden oluşuyor. Tabii çok bunun net. 4 faydası vardır. Çok net. Ama şimdi böyle anlamayınca mesela influencer'ı bazen markalarda şey yapıyor. Doğru hazmetmekte zorlanıyor. Süleyman Demirel de çok rakamlı konuşurmuş ya. Ama işe yarıyor. Tabii. Dinliyorum seni. Birincisi, tarafı şimdi ya bir ünlü kullanıyorsun. Yani adamın yüzünü kullanıyorsun. Yani evet. Sonuçta şu anda bazıları çok az biliniyor, bazıları çok biliniyor falan filan ama yani sonuçta baktığın zaman adamın yüzünü kullanıyorsun. Markanın yüzü oluyor anlamında söylemiyorum bunu ama ünlü kullanıyorsun. İkincisi sana içerik üretiyor. Çünkü doğru. Adama bunu söyle demiyorsun. Adam diyor ki ben bunu böyle yapacağım. Gideceğim bunu böyle yiyeceğim, bunu burada böyle kullanacağım falan filan. Üçüncüsü de medya. Adamın mecrası var. Kendisi zaten bir mecra. Tabii yani sonuçta sen onu başka kanallardan basabilirsin, şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin ama aslında o influencer'la çalıştığın zaman 3 şey birden yapıyorsun. Yani bir ünlün var, bir içeriğin var ve bir mecran var. Ve o kendi mecrasına uygun bir içeriği nasıl üretmesi gerektiğini de biliyor. Hatta biz bazen diyoruz ki ya bu kadar müdahale etmeyelim. Adam ne yapması gerektiğini biliyor. Doğru işte native'e müdahale yani olmuş oluyorsun. Adam YouTube'da bunun nasıl çalışması gerektiğini bildiği için bu noktada. Adam influencer olduysa bunları doğru yaptığı için, o mekaniği iyi kullandığı için burada. Hani ben onu öyle yapayım. Fazla marka kontrolcülük tadını bozuyor. Tabii marka burada çıksın. 20. saniyede bilmem ne yapalım falan dediğimizde bozmaya başlıyoruz. Yani tabii ki bizim kurallarımız olmalı. Bunu yönetmeliyiz. Ama biraz da o işin doğasına bırakmak lazım. O native'liğini kaybetmemesi lazım. Şimdi bu çok değerli. Bunu biz bazen, şimdi bizim böyle bir kullanımımız reklamda daha önce hiç olmamış. Yani biz ünlü kullanıyoruz. O yüzden de ünlü kullandığımız zaman adam bizden X lira istediği zaman diyoruz ki bu az mı çok mu? Şimdi bunu buna göre değerlendirmek lazım. Çünkü ben ünlüyü alıyorum, filmime koyuyorum. Adamın içeriğini de ben oluşturuyorum. Prodüksiyonunu da ben yapıyorum. Medyasını da ben basıyorum. Adamın sadece gelip orada oyun vermesi lazım. Evet. Influencer'daki durumum daha başka. Ben adamın mecrasını da kullanıyorum. Daha hesaplı yani.
Tabii ne harcadığına bağlı. Yani şu anda bazen rakamların kendini kaybettiği bir dünyaya doğru da gidiyoruz. Yani onu da bir kontrol al. Yani çünkü şu anda bir benchmark'ı yok maalesef. Yani herkes biraz tutturabildiğine giden bir şey var. Yani sen tamam hani celebrity management'da da iş böyledir ama belli bir şeyi var. Yani hani bunun işte televizyon kullanımı, radyo kullanımı, bir senelik telifi falan. Şimdi influencer'lar da menajerlerle falan çok çalışmaya başladıkları için iş bir şeye oturmaya başladı ama evet, biz de bu mantıkta çalışıyoruz. Bence çok hala bir bazı olması lazım. Bence hala çok bir framework'ü yok yani o işin. Yani birçok işte influencer tarafında da network olmaya çalışan olan yerler var. Yani health tarafında değil, diğer alanlarda da onlar bunu oturtmaya çalışıyor ama kolay değil yani. Daha önce çok biraz kontrolsüz başlayan bir işti. Ama bu şu demek değil yani. Birçok insan diyor ki ya bu çok ne olduğunu bilmiyorum, ben buna yatırım yapmak istemiyorum diyen reklam veren de var. Çünkü neye para verdiğimi bilmiyorum diyen. Ama bence bundan kaçınabilecek bir durum yok. Bence influencerları markalar doğru işbirlikleriyle kullanıyor olmalı. Ama sürdürülebilir de olmalı. Yani ben mesela globalde de aynı trendi çok görüyorum ve çok hani Instagram, Facebook'ta bundan çok bahsediyor. Yani böyle one shot bir influencerla bir şey yaptım çıktım. Onunla bir kampanya yaptım. O da bir de orada göründü. Mesele post paylaştırmak olmamalı. Aynen Proje öyle. yapmak Sürdürülebilir olmalı. İşler yapmak lazım. Yani 3 sene çalışmak zorunda değilsin ama hani o bir 3 aylık bir iş de olabilir, 6 aylık da olabilir. Ama hani bir post, 2 post, 3 tane bilmem ne bir yarışmada bir yüzünü gösterdiğinden öteye giden bir şey olmalı. Onu iyi buluşturduğun zaman bence karşılığında alan, çok iyi alan markalar var. Biz en azından o tarafta fayda sağladığımız işler görüyoruz. Evet. Ama gerçekten çok overrate edilen, çok yüksek paralar istenen işler de olabiliyor. Markalar da bence burada biraz bazen korkuyor, çekiniyor tabii. Evet. IAB'de de bu arada bunu nasıl bir ölçümleme metoduna getiririzle ilgili bir çalışma grubu var. Influencer çalışma grubu var. Çok emek sarf ettiler son, hatta geçtiğimiz 6 ay içerisinde bayağı yol kat edildi. Mesela onun amacı da sektöre aslında biraz böyle bir guidance vermek. Yani bunu olur, evet. Satın alma noktasından reklam veren neye dikkat etmeli, neye önem vermeli, KPI'leri ne olmalı, onlara biraz aslında yol göstermeye çalışıyor. Kafası karışık olan reklam veren için. Evet. Cüneyt'ciğim teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yani çok keyifli. Evet, benim için de çok güzeldi. Tekrar sağ ol, var ol, geldin, değer kattın RYD ekrana. Evet, Reklam Yaratıcıları Derneği'nin resmi kanalı RYD ekranda Havas İstanbul'un Chief Growth Officer, yani büyümeden sorumlu devlet bakanı demiştik demin sohbet ederken. Grubun growth'undan Havas İstanbul'un yönetiminden sorumlu. Evet. Kafalar karışıyor. Bizde de bazen. Biraz ilginç bir yapılanmanız var size. Sevgili Cüneyt Devrim'i ağırladık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.